Merhaba arkadaşlar. Sizi hiç bekletmeden bu videomda size hangi peptitten bahsedeceğim hemen söylemek istiyorum. Birçok kişinin daha önce ismini belki de duymadığı, duysa bile aslında ne için kullanılması gerektiğini bilmediği bir peptit olan PT141'den biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ama öncesinde hatırlatmalarımı da hemen yapayım arkadaşlar. Bu ve bunun gibi yaptığım bütün videolarda bahsi geçen hiçbir etken maddeyi size önermiyor ve kullanımı için sizi teşvik etmiyorum. Amacım sizleri bu tür etken maddeler hakkında bilgi sahibi yapmak, olur da kullanmak isteyen bireyler var ise de en azından biraz daha bilinçli kullanmalarını sağlamak. Vücut geliştirme ve fitness başta olmak üzere sporun birçok dalında en yeni ve en güncel bilgileri bulabileceğiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimde bana en kolay ve çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip edip hem gün içinde yaptığım paylaşımlar ile bilginize bilgi katın hem de sorularınızı direkt bana oradan yönetin diye bence oradan da beni takip alın arkadaşlar. Ve son olarak vücudunugeliştir.com web sitem hizmetinizde. Orada sizler için hazırladığım anketi doldurup bana ulaştırabilirsiniz. Sizler için size uygun profesyonel kür, beslenme ve antrenman programlarını benden talep edebilirsiniz. PT141 nasıl çalışır? Ya da PT141 neden bu kadar etkili? Bu peptit melanokortin reseptörünü etkiliyor ve diğer şeylerin yanı sıra fizyolojik olmayan miktarlarda melanokortin MC4 üretiyor. Bu reseptör cinsel fonksiyonun ve gıda alımının düzenlenmesinde sorumludur arkadaşlar. Bu nedenle PT141 kullanan birçok kişi kilo kaybına sıklıkla bir yan etki olarak bildirmektedir arkadaşlar. PT141 az önce söylediğim reseptörlerin tam agonisti olan alfa metanosit uyarıcı hormonun bir peptit analoğudur. Bu eşsiz etki mekanizması nedeniyle birçok kişi bulantı, kusma ve yüksek tansiyon gibi klasik yan etkilerin önlenebileceğini varsaymaktadır. Peki PT141'in etkilerine bir bakalım. PT141 kullanırken ne gibi etkiler bekleyebileceğinizi bilmek ister misiniz arkadaşlar? Bence bilmek istersiniz. Peki daha fazla uzatmadan ve sizi daha fazla merak içinde bırakmadan bu peptitin faydalarını şimdi size tek tek saymak istiyorum arkadaşlar. Sağlıklı erkek ve kadınlarda libidoyu iyileştirir arkadaşlar. Prensip olarak bu çare hem sağlıklı kadınlar hem de erkekler için etkili bir şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Bir çalışmada PT141'in sağlıklı erkeklerde uygulamasının libidoda doza bağlı bir artışa yol açtığını göstermiştir. Hem sağlıklı erkekleri hem de erektil disfonksiyonu olan erkekleri kapsayan diğer çalışmalar PT141'in libidoyu doza bağlı bir şekilde arttırdığını göstermiştir. Şimdi bahsettiğim çalışmadaki erkekler zaten Viagra kullanan ve ondan sonuç alan bireylerdi ve durum böyle olunca aslında sözü geçen çalışmadan bahsetmemizin gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak PT141'in ve Viagra'nın birleştirilerek daha büyük ve daha iyi ereksiyonlar elde edilebileceğini düşündüğünüzde resim daha da netleşir arkadaşlar. Yan etkilerden endişe duyanlar için bu çalışma bu ilacın tamamen güvenli olduğunu ve her iki bileşiğinde iyi tolere edildiğini bulmuştur arkadaşlar. Erektil disfonksiyonu olan erkeklerde libidoyu iyileştirir. Katılımcıların hafif ila şiddetli erektil disfonksiyonuna sahip olduğu çalışmaların çoğu Viagra ile birlikte yürütülmüştür. Bu PT141'in tek başına erektil disfonksiyona karşı etkili olup olmayacağını bilmenin çok zor olduğu anlamına gelir. Hafif ila orta derecede erektil disfonksiyonu olan hastalar üzerinde bir çalışma yapılmıştır arkadaşlar. Viagra ile karşılaştırıldığında PT141 erektil disfonksiyonlu erkeklerde ortalama 4 kat daha az sürer arkadaşlar. Ancak sertleşme bozukluğu olan bir kişiyseniz ve geleneksel PDE5 inhibitörleri işe yaramadıysa PT141 benzersiz etki mekanizmasının nedeniyle iyi bir alternatiftir arkadaşlar. Daha iyi cinsel deneyim. Viagra veya Cialis gibi ürünler kullanan birçok erkek PT141 enjeksiyonundan 45 ila 60 dakika sonra kendilerini özellikle yüksek neredeyse tepede hissettiklerini bildiriyorlar arkadaşlar. Görünüşe göre cinsel duyumlar artıyor ve seks daha keyifli oluyor. Topluluk PT141'in ve onun özel etkileri konusunda bölünmüş durumda. Zira sözde faydalar her birimize göre bağlı gibi görünüyor arkadaşlar. PDE5 inhibitörleriyle sinerji. Daha önce belirttiğim gibi PT141 sıklıkla PDE5 inhibitörleriyle birlikte incelenir. Tüm geleneksel seçenekleri tükenmiş biriyseniz PT141 benzersiz etki mekanizması sayesinde işinizi görebilir arkadaşlar. Açıkçası PDE5 inhibitörleri erektil disfonksiyonla mücadele eden insanların büyük çoğunluğu için işe yarıyor. Ancak başarısız olduklarında PT141 daha düşük olsa da iyi bir alternatiftir. PT141'in etkilerinden
Kilo kaybına bir bakalım arkadaşlar. Bu faydayı dahil etmekte tereddüt ettim. Çünkü PT-141 hiçbir zaman yalnızca kilo verme amacıyla kullanılmamalıdır. PT-141 yeme alışkanlıklarınızı değiştirecektir. Ancak sadece kilo vermek için kendinize enjeksiyon yapmak sürdürülebilir değildir arkadaşlar. Diyetinizin kalitesi ve kalori alımı üzerinde çalışmak daha iyi bir rakam için verilen mücadelenin tam anlamıyla %90'ıdır arkadaşlar. PT-141'in uygun dozajı. PT-141'in tercihinize göre burun içinden veya enjekte edilerek kullanılabileceğini sıklıkla duyarsınız. Bazı kaynaklar burun içinden kullanıldığında aynı etkileri elde etmek için 10 kata kadar daha fazla PT-141'e ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Bu nedenle enjeksiyon bariz bir seçimdir arkadaşlar. Bunu akılda tutarak genelde cinsel ilişkiden 45 ila 60 dakika önce 1 ila 2 mg PT-141 dozu enjekte edilebilir arkadaşlar. Yan etkilerden endişeleniyorsanız veya peptitlere yeni başlıyorsanız 500 mikrogram ile başlamak da iyidir. Peki PT-141'in etkileri ne kadar sürer? İlginç bir şekilde birçok uzman PT-141'in etkilerinin 8 saate kadar sürdüğünü ve tüm gece boyunca parti yapmanıza olanak sağladığını iddia ediyor arkadaşlar. Bu yalnızca PT-141'in sağlıklı bireyler tarafından kullanılması durumunda geçerlidir. Sertleşme bozukluğu olan erkekler genellikle 1 saatten daha uzun süre ereksiyon yaşayamazlar. PT-141'in ortalama yarılanma ömrü 1.9 ila 4 saat arasında değişmekte olup ortalama 2.7 saattir arkadaşlar. Peki PT-141'in yan etkilerine bir bakalım. PT-141'in en büyük olumsuz yan etkileri mide bulantısı, baş ağrısı ve sıcak basmasıdır. Nadir durumlarda kişilerin enjeksiyondan sonra kustukları veya kan basıncında artış yaşadıkları gözlemlenebilir arkadaşlar. Ancak gerçek bir sağlık riski oluşturduğunda tansiyonu yüksek olan kişilerin PT-141'i kesinlikle kullanmaması gerekir arkadaşlar. Ayrıca PT-141 çalışmalarda daha yüksek dozlarda kullanıldığında bile mükemmel tolere edilebilirlik göstererek yeni başlayanlar için bile güvenli bir peptit haline gelmiştir. Bu konuya bir özet geçecek olursak PT-141 kullanmanın etkileri. PT-141 peptidi çok ilginç peptittir ve bize sunduğu etkiler göz önüne alındığında çok daha fazla tanıtımı hak etmektedir. Viagra veya Cialis sizi yarı yolda bırakmaya başlarsa PT-141 imdadınıza yetişebilir. Aksi takdirde bu peptit erektil disfonksiyon tedavilerinde mükemmel bir tamamlayıcı olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi size soruyorum. Sizce PT-141 kullanılmaya değer bir bileşik mi? Yoksa uzak mı durulmalı? Bunun kararını size bırakıyorum. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir videonun daha sonu. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açın ki böylelikle bütün videolarımdan anında haberdar olun. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimde bana en kolay ve çabuk ulaşabileceğiniz bir platform. Oradan da beni takip etmeyi unutmayınız. Ve son olarak Vücudunu Geliştir adlı web sitem hizmetinize. Bu aralar pek bakamasam da zamanım oldukça bakıp oradaki isteklerinizde mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok istememe rağmen Şubat başı Türkiye'ye gelemedim. Bir sonraki plan Mart sonu arkadaşlar. İsteklerinizi yerine getirebilmem için çok uzun bir zaman var önünüzde. Bu fırsatı bence bu sefer mutlaka değerlendirin. Sizler de birçok memnun kullanıcı gibi Genmax kalitesinin ayrıcalığını yaşamak istiyorsanız siparişlerinizi bir an önce geçin arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.